Bugün senin bize sunduğun kaynaklar üzerinden Güney Kürdistan siyasetinin gerçekten farklı bir ismini, Doktor Mahmut Osman'ı konuşacağız. Kaynaklarda sıkça geçen bir tanım var, Güney Kürdistan'ın diplomatik vicdanı. İşte bu ifadenin altını dolduran şey ne? Osman'ın yolculuğunda neler öne çıkıyor? Bunları senin için biraz daha açalım istiyoruz bu sohbetimizde. Evet, önemli bir figür gerçekten. Kendisi Süleymaniye doğumlu bir doktor ama aynı zamanda siyasetçi, entelektüel. Başta KDP içindeymiş, yani Kürdistan Demokrat Partisi'nde, ama sonra hani daha bağımsız bir çizgiye kaymış. Peki onu bu kadar özel kılan neydi? Kaynaklar sanki daha çok diplomasi yönüne, bir de o sivil duruşuna odaklanıyor gibi, değil mi? Kesinlikle öyle. Yani Doktor Mahmut Osman'ı anlamak için belki de ilk dikkat çeken nokta onun mücadelesini silahlı yollardan ziyade diplomasi ve siyasi temsil üzerinden yürütme ısrarı. 1960'lardan itibaren KDP'nin dış ilişkilerinde görüyoruz onu. Kürt meselesini dünyaya anlatma çabası var hep. Bu o dönemin atmosferinde hani başlı başına farklı bir duruş. Evet, bu ilginç. Tam bu noktada kaynaklar 1970'teki o meşhur 11 Mart Anlaşması'na işaret ediyor. Molla Mustafa Barzani'nin güvendiği biri olarak Bağdat'la masaya oturmuş. Ki bu anlaşma, yani Kürtlerin özerklik taleplerinin Irak'ta ilk defa resmi bir karşılık bulması demek. Çok tarihi bir an. Çok doğru, evet. Osman'ın buradaki varlığı sanki sadece bir müzakereci değil de davanın diplomatik yollarla da ilerleyebileceğine dair bir inancın temsilcisi gibi mi duruyor? Aynen öyle. Kaynaklar da zaten onun müzakerelerdeki bilgisine, uluslararası hukuka hakimiyetine falan değiniyor. Ama sanırım Osman'ı asıl o vicdan sıfatına yaklaştıran şey, 1980'lerden sonra parti siyasetinin biraz dışına çıkarak aldığı tavır. O dönemde hem Bağdat rejimini, yani Saddam Hüseyin'e, hem de, ki bu daha zordur, Kürt siyasi elitlerini eleştirmekten çekinmiyor. İşte burası çok çarpıcı. Kaynaklarda buna eleştirel yurtseverlik deniyor. Yani kendi halkının yönetimini, işte yolsuzluktur, adam kayırmadır, hizipçiliktir, bu konularda açıkça eleştirebilmek. O coğrafyada, o siyasi kültürde bu pek kolay olmasa gerek. Peki bunu yaparken dengeyi nasıl kurmuş? Hem eleştirip hem saygınlığını koruyabilmiş mi? Bir zemine oturtmasında ve hep Kürt halkının genel çıkarını gözettiği mesajını vermesinde. Yani KDP'miş, YNK'ymış, sonra çıkan Goran'mış fark etmiyor. Yanlış gördüğü bir şey varsa mesafeli ama uyarıcı bir dille bunu söylemiş. Bu da onu parti çekişmelerinin biraz üzerine taşımış sanki. Bir referans noktası gibi yapmış. Anladım. Peki biraz daha yakına gelelim. 2003 sonrası Irak'ın işgali ve yeniden yapılanma süreci. Orada nasıl bir pozisyon almış? Irak Anayasası yazılırken, Kürdistan bölgesinin statüsü belirlenirken falan. Evet, o süreçte de devrede Kürdistan bölgesinin federal Irak içinde anayasal güvencelere kavuşmasını güçlü bir şekilde savunuyor. Ama aynı zamanda kaynaklar onun dengeli ve öngörülü tarafına da dikkat çekiyor. Yani federal statüyü savunurken Bağdat'la Erbil arasında ileride sorun çıkabilecek noktalara, yetki paylaşımı, petrol gelirleri gibi hani klasik konular işaret etmekten de geri durmuyor. Bu da ilginç. Evet, bu uyarılar onun sadece bir Kürt siyasetçisi değil, aynı zamanda İrak'ın genelini de düşünen bir vizyona sahip olduğunu gösteriyor aslında. O zaman kaynakların işaret ettiği 3 ana noktayı şöyle bir toparlayabilir miyiz? Birincisi, dedin ya, silahlı mücadelenin çok baskın olduğu bir gelenekte onun sivil kimliği ve diplomasiyi öne çıkarması bu farklı bir renk katmış siyasete. Kesinlikle. Birincisi bu. İkincisi, az önce konuştuğumuz gibi kendi siyasi çevrelerindeki yanlışlara, yolsuzluk, antidemokratik uygulamalar vesaire karşı gösterdiği o tutarlı ve cesur eleştirel duruş. Kaynaklar bunun Güney Kürdistan'da işte hesap verilebilirlik, demokratikleşme adına çok önemli bir miras olduğunu söylüyor. Evet. Üçüncüsü de Kürt meselesini sadece içeride değil, BM gibi, Avrupa Parlamentosu gibi uluslararası mecralarda da çok etkili bir şekilde savunması. Bu da Güney Kürdistan'ın dış dünyadaki görünürlüğüne, meşruiyetine ciddi katkı yapmış. Evet, tablo netleşiyor. Sunduğun kaynaklara göre Doktor Mahmut Osman gerçekten de diplomasiyi, sivil duruşu ve eleştirel aklı bir araya getiren kendine özgü bir figür. Onun hikayesi Kürt meselesinin
hem iç hem de dış dinamiklerini anlamak için bize önemli şeyler söylüyor. Ve belki de bu inceleme bize şunu da düşündürüyor. Bir halk kendi kaderini çizmeye çalışırken dışarıya karşı yürütülen diplomasi kadar, hatta belki ondan da fazla, kendi içine dönük bir öz eleştiri, bir şeffaflık mekanizması kurmak ne kadar kritik? İşte bu dengeyi kurma arayışı, Doktor Osman'ın siyasi mirasının belki de en önemli derslerinden biri. Üzerine biraz kafa yormaya değer bir soru, değil mi?